Selamın aleyküm Allah dostları, Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine zamanı ve mekanı aşan bir hikayeye yolculuk edeceğiz. Bu sadece bir masal değil, bir gönül penceresi, bir iç sesin yankısı. Her hikayede bir ders, her cümlede bir iz saklı. Belki bugün dinleyeceğiniz menkıbe size tanıdık gelecek. Belki de hiç beklemediğiniz bir yerden dokunacak yüreğinize. Kulaklığınızı takın, gözlerinizi kapatın ve bırakın bu hikaye sizi olduğunuz yerden alıp bambaşka diyarlara götürsün. Çünkü anlatacaklarımız sadece bir masal değil, kalpten kalbe bir yolculuk. Hazırsanız, Menkıbeler kitabının yeni sayfası açılıyor. Yusuf, uyuyan çocuklarının yüzlerine bakıyordu. 6 küçük beden, bir battaniyeye ve hayallere sığmıştı. Ne sıcaklığa alışkındılar, ne de doymaya. Gözleri kapalı görünen Kezban ise aslında uyanıktı. Nefes alışı yavaş, kolu küçük oğlunun etrafında, sanki hayatı avuçlarının arasına almış da kaçmasın diye tutuyordu. Yusuf, 1 saat önce lambayı söndürmüştü ama uyku, aklındaki düşünceleri susturamamıştı. 10 yıl geçmişti bu toprak evin kapısını, Kezban ile birlikte açtığından beri. Hayali, sade ama sıcak bir yuva kurmaktı. Hüzünden uzak, huzurla dolu bir hayat. Ama daha kapı aralanır aralanmaz, hayatın yükü yağmur gibi omuzlarına dökülmüştü. Ne sığınacak bir evi vardı, ne sabırdan kanatları yeterdi. Toprağı yoktu, dükkanı da. Sadece elleri ve kolları vardı. Sabahları kazmayı omzuna alıp tarlalara gider. Akşam sırtı kambur, elinde 3-5 kuruşla dönerdi. Biraz ekmek, biraz umut. Yorulduğunda Kezban bir bardak su ve yorgun ama içten bir tebessüm uzatır. Sonra da büyük bir sabır ve ustalıkla ördüğü hasır sepetlerine dönerdi. Ama ne su ağrıyı dindirirdi, ne gülümseme karın doyururdu, ne de sepetler gerektiği gibi satılırdı. Son yıl daha da zorlaşmıştı her şey. Fiyatlar uçmuş, iş azalmış, hastalık artmıştı. Dünya sanki kapılarını birer birer yüzüne kapamıştı. İçinde filizlenen göç etme fikri, öldüremediği ama görmezden gelemediği bir çiçeğe dönüşmüştü. Başını yavaşça Kezban'a çevirdi ve fısıldadı. Kezban gözlerini açtı, gülümsedi, onu dinliyordu. Artık ne sabır kaldı içimde, ne de elimde çare. Gitmeyi düşünüyorum, köyden ayrılıp, geniş rızık aramak için yola çıkacağım. Artık burada iş bulamıyorum. Eve elim boş dönüyorum. Hiçbir şey getiremiyorum. Bakışlarıyla beni ezmelerini artık kaldıramıyorum. Sen de yorgunluğunu benden saklıyorsun. Kezban sessizce yatağa oturdu. Çocukların üzerini örttü ve yumuşak bir sesle konuştu. Uzun zamandır düşüncelisin. Gidişatımız zor. Çocuklara bakınca senin ne kadar zor bir seçimle karşı karşıya olduğunu görüyorum. Rızık Allah'tan, gidip aramak istiyorsan git ama kalbine yük etme hüznü. Ben sepetleri satmaya çalışırım. Gerekirse ailemden destek isterim. Biz başımızın çaresine bakarız. Ama sen bize dön. Ne çok uzaklara git ne de gecik. Yusuf bu sözlerle bir nebze hafifledi. Sevinçten değil, içi, geride kalanların bu evi sıcak tutacağına dair bir güvenle dolmuştu. Sabah, havanın ilk serinliğinde, küçük kumaş çantasına eski abasını ve biraz azığını koydu. Eskimiş deri çarığını giyip kapının önüne dikildi. Çocuklarının altı yüzü kendisine sessizce bakıyordu. Ne ağlayan vardı, ne soru soran. Sadece gözlerinde, dökülmeden duran, ağlamamaya çalışan bir ifade vardı. Hepsini sırayla başlarından öptü.
Ardından Kezban'a yaklaştı. Kadın, odanın köşesinde durmuş, ellerini göğsünde saklıyordu. Gözlerini onunkilere kilitlememeye çalışarak. Sabit tutmaya çalıştığı sesiyle konuştu. Allah'a emanet ol. Bizi çok düşünme. Her adımında senin için dua ediyoruz. Hoşça kal, sevgili eşim. Yusuf cevap vermek istedi ama sesi boğazında düğümlendi. Elini uzattı, Kezban'ın parmak uçlarına dokundu ve sessizce geri çekildi. Sanki kendini o evden çalıyormuş gibi. Kapının dışına çıktı, durdu. Güneşin ilk ışıkları ağaçların arasından süzülürken, önündeki tozlu yolu izledi. Uzundu, bitmek bilmeyen bir yol. Arkasında Kezban ve çocuklar kapıda bekliyordu. Sabah ışığında parlayan gözlerle. Oracıkta kala kaldı. Geri dönmeyi düşündü. Vazgeçtim demeyi. Çocuklarına sarılmayı. Ama yüreğine bastı geçti, gözyaşını içine hapsetti. Sadece eliyle selam verdi. Arkasına bakmadan yürüdü. Gözleri yolda, aklı geride. Ve bir damla yaş, yanaklarına sıcak sıcak süzüldü. Gün, ağarmıştı. Güneş ilk ışıklarını toprağın yüzüne sererken, Yusuf kulağında dualar, yüreğinde vedalarla köyünün sınırlarını ardında bıraktı. Yol, sessizdi ama içindeki kıyamet dinmemişti. Ne yöne gideceğini bilmiyordu. Saatler geçti. Toprak yol ormana dönüştü. Ağaçlar sıklaştı, kuş sesleri yerini sessizliğe bıraktı. Yusuf'un azığı tükenmişti. Gözleri bir gölgelik arıyordu. Derken, iri bir kayanın dibine oturdu. Cebinden çıkardığı azıcık ekmeği eline aldı. Tam ilk lokmayı ağzına götürecekti ki, hiç beklenmedik bir ses ormanın içini çınlattı. "Hey! Sen! Cömertliğini yalnızca kendinle mi paylaşacaksın?" Yusuf şaşkınlıkla etrafına bakındı. Kimse görünmüyordu. Sonra yukarıdan hafif bir hışırtı geldi. Bir an sonra, daldan dala atlayarak süzülen küçük, tuhaf bir silüet yere indi. O an, Yusuf gözlerine inanamadı. Karşısında, yeşil kıyafetli, saçları dağınık, gözleri muzır muzır parlayan bir cüce duruyordu. Yusuf cüceyi buyur etti. Ekmeğinden verdi. Ama cüce doymamıştı. Kalan her şeyi yedi. "Doymadım, biraz daha ver" dedi. Yusuf hiç azığının kalmadığını söyleyince, "Gerçekten sahip olduğun her şeyi mi yedin?" diye sordu cüce. Yusuf sakin bir sesle yanıtladı. "Evet, küçük dostum. Allah dilediğine rızık verir, isterse gecikerek." Cüce yavaşça yanına oturdu, sesi pişmanlıkla doluydu. "Beni affet amca. Elindeki her şeyin bu kadar az olduğunu bilmiyordum. Zengin ya da bir şölene gider gibiydin. Ben de açtım, düşünmedim." Yusuf gülümsedi. Cücenin omzuna dokundu ve dedi ki, "Allah zorluğun ardından kolaylık verir. Rızkımızı unutmayan bir Rabbimiz var." Cücenin gözleri parladı. "Ne iyi bir adamsın sen. Sana yardım etmeye çalışacağım." Yusuf hafif bir alayla tebessüm etti. "Sen mi yardım edeceksin? Elinde zor bulduğun bir lokmadan başka ne var?" Cüce, kendinden emin bir şekilde kahkaha attı. "Şimdi hiçbir şeyim olmayabilir. Ama yakında çok şeyim olacak." Yusuf hayretle baktı ama yorum yapmadı. Ayağa kalktı. "Yoluma devam etmek en iyisi." Fakat cüce elini kaldırarak, "Bekle" dedi. "Ormanın içinden geçen kestirme bir yol var. Hem zamandan kazanırsın, hem de daha az yorulursun."
Yusuf durdu. Düşündü. Zaten ormandayız. Belki gerçekten kestirme bir yol biliyordur, diye geçirdi içinden. Başını salladı. Hadi gidelim küçük dostum. Yoğun ağaçların arasına daldılar. Dallar birbirine geçmişti sanki. Adeta geçişe izin vermeyen eller gibi. Yerde taşlar ve kökler yüzünden yürümek zordu. Yorgun ve kararsız Yusuf hiç soru sormadan cücenin peşinden gitti. Yol kurtuluşa mı, yoksa bir çıkmaza mı götürüyor, bilmiyordu. Bir süre sonra, taşların arasından fışkıran küçük bir su kaynağına ulaştılar. Yusuf diz çökerek yüzünü yıkadı. Kana kana su içti. Sonra oturup derin bir nefes aldı. Başını kaldırdığında cücenin karanlık bir mağaranın girişinde durduğunu gördü. Elindeki tahta parçasına üfledi. Küçük ama sıcak bir alev parladı. Yusuf büyülenmişti ama sessiz kaldı. Artık çok uzaklara gelmişti. Yönünü kaybetmişti ve geri dönüş seçeneği kalmamıştı. Cüceyi takip etmeye devam etti. Mağara uzundu, yürümek zordu. Her adım zamanla yarışır gibiydi. Hava gittikçe daralıyor, taş duvarlar görüşü kısıtlıyordu. Bir saat sonra Yusuf durup kısılan sesiyle konuştu. "Biraz dinlenelim. Açlık ve yorgunluk beni bitirdi." Cüce hemen kabul etti. Kayanın kenarına oturdular. "Nereye gidiyoruz?" diye sordu Yusuf, nefes nefese. Cüce gülümsedi, kahkaha attı. "Sonunda sordun." Ahşap meşalesini düzeltirken devam etti. "Çarşıya gidiyoruz." Yusuf afalladı. "Allah aşkına, dalga mı geçiyorsun? Dağın içindeyiz, burada çarşı olmaz ki." Cüce dimdik ayağa kalktı, gözlerinde garip bir özgüven vardı. "Bu çarşı, yalnızca kalbi temiz olanlara açılır. Hadi az kaldı." Birlikte yürümeye devam ettiler. Derken karanlığın içinden silik bir ışık belirdi. Karanlık dağın içinden doğan bir tan yeri gibi. Yusuf şaşkınlıkla durdu. "Benim başıma neler geliyor böyle?" diye fısıldadı. Mağaradan çıktıklarında bambaşka bir dünyaya adım attı. Işığı belirli olmayan, geniş bir meydan, bakır kubbeli küçük yapılar, ortalıkta dolaşan insanlar. Ama alışveriş yoktu. Herkes hizmet karşılığında bir ödül arıyordu. Yusuf, büyükçe bir adamın önünden geçti. Tavuklar, tavşanlar dolu bir kafesin başında durmuş sesleniyordu. "Ahırımı temizleyen ve odun getiren olursa, ona et ve yumurta veririm." Yaşlı bir kadın, dolu bir kutunun yanında oturuyordu. "Odamı düzenleyip eğri çatımı düzeltirse, ona keten bir elbise ve sıcak bir palto veririm," diye bağırıyordu. Köşede sakallı biri, kırık bir arabayı gösteriyor. "Kim tekerleği onarıp baltayı bileylerse, onu bol rızıklı bir şehre götüren harita veririm." Yusuf hayranlıkla etrafa baktı. Herkes bir iş için sesleniyor, karşılığında yemek, kıyafet, hatta binek hayvanlar sunuyordu. Bu çarşıda tek bir kural vardı. Sadaka yoktu, bağış yoktu, satış da yoktu. Sadece emek ve karşılık. Cüceye döndü. "Odun taşırım, çatı onarırım. Ama kime gitmeliyim?" Cüce kıkırdadı. "Acele etme, şuna bak." Yusuf, güçlü yapılı bir adamı gördü. Deri önlük giymişti. Önündeki tezgahta büyük bir bakır kazan, dolu bir un çuvalı ve dev bir peynir vardı. Adam şöyle sesleniyordu: "Yeni duvar için taş taşıyacak adam arıyorum. İş zor ama karşılığı büyük." Yusuf eğildi, cücenin kulağına fısıldadı.
İş zor ama bu beni günlerce geçindirir. Cüce cevapladı. Rızık hile ile değil, alın teriyle alınır. Ama bekle, belki daha iyisi vardır. Derken her yandan yükselen sesler arasında cücenin fısıltısı tekrar yankılandı. Tüm bunlar yetmez sana. Ailene yetmez. Daha büyük bir şey aramalıyız. Yusuf başını eğdi ve cücenin peşinden devam etti. Bu garip çarşıda her şey büyü gibiydi. Rüzgar esmeden uçuşan kumaşlar, kendi kendine yanan direkler. Her adımda bir rüyaya daha derin batıyordu. Birden cüce durdu. Uzak bir köşeye Yusuf başını çevirdi. Eski bir yün halığının üzerinde oturan, gözleri ağlamaktan şişmiş, üzgün yüzlü bir kadın. Sessiz ama yankılanan bir sesle şöyle diyordu. Kim bana oğlumu geri getirirse, ona büyük bir ödül vereceğim. Yusuf, dikkatlice o yöne doğru yürümeye başladı. Yusuf, kadına baktı. Sonra gözlerini yanındaki hayvanlara çevirdi. Güçlü beyaz bir at, durgun duruşuyla başını sallayan bembeyaz bir deve ve zar zor ayakta durabilen cılız bir eşek. Cüce kaşlarını çattı. Bu hayvanlara ne ihtiyacın var, ey Yusuf? Senin yük değil, hayatını değiştirecek bir şeye ihtiyacın var. Ama kadının sözleri Yusuf'un kalbine saplanmıştı. 6 çocuğunu hatırladı. Onları, bir umutla geride bırakışını. Kezban'ın ayrılık gecesi korku ve umut dolu bakışlarını. Derin bir nefes aldı ve "Bu kadına yardım edeceğim," dedi. Cüce irkilerek, neredeyse öfkeyle, "Anlamıyor musun? Bu senin tek şansın. Bunu seçersen, diğer tüm fırsatları kaybedersin. Karşılığında sadece birkaç hayvan. Belki o bile değil. Bu bir ödül değil, bir yüktür." Yusuf kadına baktı. Sonra cüceye dönüp, "Bu acılı anneyi görmüyor musun? Onun çağrısını duymuyor musun? Bir fırsat ne işe yarar ihtiyaç duyanı desteklemek için kullanılmazsa? Elim boş da dönsem, bu kadını çaresiz bırakıp gitmeyi kaldıramam," dedi. Cüce sustu. Uzun süre Yusuf'a baktıktan sonra, bir kamış yığınına oturdu. Sanki kaderine razı olmuş gibiydi. Yusuf ise kadının yanına gidip, "Sana yardım edeceğim. Yeter ki, çocuğunun nerede kaybolduğunu söyle," dedi. Kadın başını kaldırdı. Gözlerinde inançla umut birleşmişti. Elbisesinin ucuyla gözyaşlarını sildi ve konuşmaya başladı. Uzakta, yalnız başına mırıldanan cüce de onu dinliyordu. "Bilmiyorsun nereye gittiğini. Bütün şansını harcıyorsun," diyordu kendi kendine. Yusuf, kadının önünde çömeldi. Artık kararsızlık kalmamıştı içinde. Seçimini yapmış, başka kapıları kapatmıştı. Cüce, elleri bağlı arkasında durmuş, kaşlarını çatmıştı ama bir şey söylemiyordu. Kadın anlatmaya devam etti. "Evimiz buraya uzak değil. Şu bulutların sardığı dağın eteklerindeki küçük vadide yaşıyoruz," dedi ve eliyle uzaklardaki dağa işaret etti. "Oğlum, Aslan, daha 10 yaşında. Hafif yapılı, cana yakın bir çocuk. Bir gün su getirmek için yakındaki nehre indi. Bir daha dönmedi. Yardım istemeye benzer bir çığlık duydum. Sonra sessizlik. Yardım getirdim ama nehir her şeyi yutmuştu. Her taşı çevirdik, kıyıları taradık. Ama izine rastlamadık. Yine de içimde bir ses onun hala yaşadığını söylüyor." Cüce şaşkınlıkla kadına baktı. O çocuk boğuldu. Artık her şey bitti. Yusuf, sen de kalan şansını harcadın. Kadın başını eğmedi,
Gözlerinden kararlılık parlıyordu. Altın istemiyorum, ün istemiyorum. Yeter ki oğlumu bul ya da başına ne geldiğini öğreneyim. Yusuf başını salladı. Elimden geleni yapacağım. Endişelenme. Nereden başlayayım? Kadın, az ilerideki nehir kıyısını işaret etti. O çağlayan sulara bakan uçurumun kenarı. Yeryüzündeki son adımı orada atılmıştı. Yusuf ayağa kalktı, tozları silkeledi. Allah'a sığınıyorum dedi. Ama cüce yaklaşıp sert bir tonla konuştu. Kendini bile bile ölüme götürüyorsun. Bu toprakları tanımıyorsun, gerçeğe bile varamadan yok olacaksın. Yusuf sessizce yanıtladı. Yardım etmek istiyorsan gel. Yoksa ben yalnız giderim. Cüce öfkeyle içini çekti ama adımlarını yavaşça onun arkasına dizdi. İşe yaramazsın, sonsuza dek yoksul kalacaksın. Yusuf dönüp hafifçe gülümsedi. Yoksul da kalsam, döndüğümde bir kadına yardım ettim diyebilirim. Cüce susmuştu. Başını önüne eğdi ve Yusuf'un yanına yürüdü. Sanki adımları kendi yüreğinin derinliklerine açılıyordu. Birlikte nehrin kenarında ilerlediler. Garip vadilerden, köşelerden geçerek 1 saat yürüdüler. Sonunda kadıncağızın tarif ettiği yere vardılar. Yusuf nehrin akışını izledi. Anneden aldığı çağrı hala kalbindeydi. İkili, nehir kenarında ilerlemeye başladı. Kayaların üstüne, otların arasına, kıyıdaki boşluklara dikkatle bakarak. Zaman geçti. Manzara hiç değişmedi. Nehir, su, hiç susmayan bir şırıltı. Özellikle cüce iyice yorgun düşmüştü. Mırıldanıyor, söyleniyordu. Yusuf ise bir rüyanın içindeymiş gibi yürüyordu. Sonunda oturup dinlenmeye karar verdiler. Cüce öfkeyle ayağını yere vuruyor, gökyüzüne bakıyordu. Yusuf doğrulup nehre doğru ilerledi. Dizlerinin üzerine çöktü, yüzünü yıkamak için ellerini uzattı. Ama ayağı kaydı ve aniden suya düştü. Yüksek sesle bağırdı, nehir onu hızla sürüklüyordu. Cüce paniğe kapıldı, ne yapacağını bilemeden kıyı boyunca koşuşturdu. Yusuf, bir yere tutun. Ama akıntı güçlüydü. Yusuf boğulma tehlikesiyle çırpınıyor, bağırıyor, sesi suya karışıyordu. Derken bir ağacın kalın gövdesini gördü, kayaların arasında sıkışmıştı. Son gücüyle ona tutundu. Sürünerek kıyıya çıktı. Bedeni sırılsıklam, nefes nefeseydi. Cüce yanına geldi, öfkeyle. "Gördün mü? Neredeyse ölüyordun. Her şeyini kaybettin," dedi. Yusuf cevap vermedi, sadece sabit bir bakışla ona döndü. Öyle kararlı bir sessizlikti ki cüce başını öne eğdi, utanmıştı. Yusuf bir taşın üzerine oturdu, derin derin soluklandı. Sonra hafifçe, "Şükürler olsun, kurtuldum," dedi. Ayağa kalktı, yoluna devam etti. Cüce de arkasından, tek kelime etmeden yürüdü. Akşam olmuş, soğuk teni yakmaya başlamıştı. "Odun toplayayım da ısınalım." "Üstüm hala ıslak," dedi Yusuf. Cüce, ifadesiz bir suratla oturuyordu. Yusuf ormana girip küçük bir yığın odun topladı. Sonra döndü ve, "Şu üflediğin nefesinle hani şu ilk ateşi yakmıştın ya, şimdi de odunlara üfler misin?" diye sordu. Cüce yeniden yaklaştı, kuru dallara üfledi ve ateş bir anda harlandı. Sessizce yere oturdu, yüzü öfkeyle kaplıydı. Yusuf ise ateşin yanına oturdu. Giysilerini kurutuyor, ellerini alevlere doğru uzatıyordu.
Cüce sonunda dayanamadı ve içindeki sıkıntıyla konuştu. Sen ne garip bir adamsın. Hayatını tanımadığın birisi için feda ediyorsun. Yusuf ona bakmadan yanıtladı. İçimde bir umut var, o çocuğu bulacağım. Cüce sesini yükseltti. Neden peki? Neden tüm bunları yapıyorsun? Çünkü evladı olan birisi, onların kıymetini bilir, dedi Yusuf. Cüce aniden bağırarak konuştu. Peki sen kendi çocuklarını ne yaptın? Onları aç ve muhtaç bıraktın. Şu haline bak. Sırılsıklam, aç, yönünü bilmeden dolaşıyorsun. Ve hala iyilik yaptığını sanıyorsun. Kendini düşün biraz. Yusuf sustu. Cevap vermedi. Sadece elbisesinin ıslak bir parçasını aldı ve közün üzerine kuruması için bıraktı. Bir süre sonra cüce ayağa kalktı ve "Yemek bulmaya gideceğim, bu açlığa daha fazla dayanamam," dedi. Yusuf bir şey demedi. Cüce meşaleyi alıp karanlık ormanın içine doğru kayboldu. Uzun bir süre sonra elinde bazı meyveler ve köklerle geri döndü. Birlikte sessizce yediler. Mideleri biraz olsun sakinleşmişti. Gece ağırlaşmıştı artık. Tam yemeklerini bitirmişlerdi ki, cüce aniden gözlerini kısarak karanlığa baktı. "Bak Yusuf, şuraya, dağın tepesinde bir ışık var." Yusuf hemen kalktı, gözlerini uzaklardaki parlak noktaya dikti. "Evet, orada birileri olmalı. Belki bize cevap verebilir." Cüce homurdandı. "Allah aşkına Yusuf. Yol zorlu, orman karanlık, başımıza bir şey gelebilir." Ama Yusuf ona dönüp bir şey demedi. Kuruyan elbiselerini giydi, ayakkabısını bağladı, net bir sesle, "Hadi gidelim," dedi. "Sabaha kadar bekleyelim," dedi cüce. Ama Yusuf artık ateşi söndürüyordu. Küçük bir meşale bıraktı, yolu aydınlatacak kadar. Cüce iç çekerek arkasından yürümeye başladı. Yol dikti, dallar sarkıyor, taşlar kuru yaprakların altında sinsice bekliyordu. Ama Yusuf yürümeye devam etti. Karanlığı yaran bir umut çizgisiyle. Saatler geçti, sessiz ve yorucu bir tırmanışın ardından ışığın kaynağına ulaştılar. Küçük bir kulübeydi bu. Duvarları çamurdan ve tahtadan yapılmıştı. Penceresinden çıkan sıcak ışık, içeride bir odun fırınının yandığını gösteriyordu. Kapıya yaklaştılar. Yusuf kapıyı çaldı. Kısa bir süre sonra kapı açıldı. Karşılarında yaşlı, solgun yüzlü, bembeyaz saçlı bir kadın belirdi. Gözleri dar bir dikkatle ikisini süzdü. "Kimsiniz siz? Bu karanlıkta, kimsenin geçmediği bir yerde ne işiniz var?" diye sordu. "Kaybolmuş bir çocuğu arıyoruz," dedi Yusuf. "Eğer izin verirseniz, sana hikayemizi anlatalım." Kadın kapıyı yavaşça açtı. "Girin bakalım." İçeri geçtiler. Fırının üzerinde büyük bir bakır tencerede sıcak bir çorba kaynıyordu. Kadın tahta kaşığıyla karıştırarak onlara çorba ve ekmek ikram etti. Teşekkür edip yediler. Ateşin sıcaklığı içlerini ısıttı. Kadın sonunda sordu. "Peki, nedir sizin hikayeniz?" Yusuf her şeyi en başından anlattı. Kaybolan çocuk, nehir, pazar yeri. Anlatımı bittiğinde kadın bir kahkaha attı. "Belki de aradığınız çocuk şu, oradaki," dedi. İkisi de kadının gösterdiği yöne dönünce şaşkınlıktan dona kaldılar. 10 yaşlarında bir çocuk yerde oturuyordu. Elleri metal zincirlerle bağlıydı. Yüzü solgundu,
gözlerinde yorgun bir boşluk. Yusuf diz çöktü ve sordu. "Adın ne senin çocuk?" "Adım Aslan," dedi çocuk kısık bir sesle. Yusuf heyecanla cüceye döndü. "Aradığımız çocuk bu." Sonra yaşlı kadına bakarak şaşkınca, "Peki neden zincirli bu çocuk?" Kadın sert ama sakin bir sesle yanıtladı. "Onu nehirde boğulmaktan kurtardım. Ölüyordu. Ben olmasaydım. Ve biliyorsun bu topraklar takasla işler. Burada hiçbir şey bedava verilmez." Yusuf üzgünce yalvardı. Ama annesi onu arıyor. Kalbi paramparça. "Lütfen, sal gitsin." Kadın başını iki yana salladı. "Ben gözyaşıyla değil, eylemle pazarlık yaparım. Eğer istiyorsan, karşılık ver, yoksa burada kalır. Ta ki biri, benim gösterdiğim çabanın karşılığını verene dek." Yusuf boynunu büktü. "Ama elimde verecek hiçbir şey yok." Kadın, duygusuzca, "O halde çocuk da yok." Sessizlik çöktü. Odun sobasında ateş yanıyordu ama Yusuf'un içi de artık yanmaya başlamıştı. Bir anda kadın eğri bir kahkahayla parmağını uzattı. "Hayır, senden istediğim bir şey var. Beyaz bir at ve pırıl pırıl bir deve. O cılız eşeği istemem. Getir onları, al çocuğu." Yusuf bir an durdu. Cüceye baktı. Sanki ondan fikir almak ister gibi. Cüce ayağını yere vurdu ve alayla, "Bana niye bakıyorsun? Demedim mi? Her şeyini kaybettin. En fazla elinde kalan o zavallı eşek. Ve belki o da beslenmeye senden çok muhtaçtır." Yusuf bir süre düşündü, ardından yaşlı kadına döndü. "Kadına soracağım. Eğer kabul ederse, istediğini alırsın." Kadın başını salladı. "Ben kabul ettim. Sabah erkenden git, ne konuştuysak, onu getir." O gece Yusuf ve cüce kulübede kaldılar. Sobanın yanında uyudular. Yusuf'un içinde ilk kez bir huzur vardı. Aslanı bulmuştu. Son adım yakındı. Ertesi sabah kadın onlara biraz yiyecek verdi. Sessizce kahvaltılarını yaptılar. Teşekkür edip tekrar yola koyuldular. Pazara doğru. Cüce sessizdi. Ama içinden öfke taşıyordu. Yüzündeki her ifade, rahatsızlığını haykırıyordu. Ama konuşmuyordu. Pazara vardıklarında kadın oradaydı. Sanki gökten bir haber bekliyormuş gibiydi. Yusuf görür görmez koştu. Gözlerinde yaşla sordu. "Buldun mu oğlumu? Nerede? Neden yanında değil?" "Yusuf, yavaş ol, Aslan'ın annesi," dedi. Yusuf sakince, "Biraz soluklanalım, sonra anlatırım." Üçü birlikte yere oturdu. Nefesleri normale döndüğünde, Yusuf başından geçenleri baştan sona anlattı. Cüceyle birlikte nehir kenarında yürüyüşleri, suya düşüp boğulma tehlikesi geçirdiği an, ardından onları ışığa götüren patika, kulübe ve zincirlenmiş çocuğu ve yaşlı kadının talepleri. Bir beyaz at ve bir deve. Kadın ağladı. Ama sonunda gözyaşlarının arasından şöyle dedi: "Benim için sorun yok. Al ikisini de. Sadece oğlumu bana getir. Ne olur." Cüce alayla araya girdi. "Ve biliyor musun, bu kahraman Yusuf'a ne kalıyor? O hasta, sıska eşek. Her adımı zorla atan zavallı." Yusuf ona uzun ve sessiz bir bakış fırlattı. Cüce hemen sustu, içine konuştu. Ardından Yusuf tekrar kadına döndü. "Oğlunu sana getireceğim. Geriye hiçbir şeyim kalmasa bile." Kadın,
gözlerinden süzülen yaşlarla. "Teşekkür ederim. O eşekten başka bir şeyim yok. Ama aslanı kurtarırsan, o da senin olsun," dedi. Yusuf, hafif bir tebessümle yanıtladı. Önemli olan oğlunun yeniden kollarında olması. Sonra atın dizginini tuttu, üzerine atladı. Cüceye devenin sırtına binmesini işaret etti. "Ah sırtım," diye mırıldandı cüce. "Bu deve beni mahvedecek." İsteksizce de olsa bindi ve birlikte yola koyuldular. Uzun, kaygan patikalardan, sık orman içinden geçerek gün batımına doğru tekrar kulübeye ulaştılar. Kulübeden hala duman yükseliyor, içeriden sıcak bir ışık sızıyordu. Aslan oradaydı, kaderini bekliyordu. Yaşlı kadın onları gülümseyerek karşıladı. Atın dizginini aldı, devenin boynunu okşadı. "Ne muazzam bir alışveriş. Ücretimi aldım ve işte çocuk, sözümde duruyorum." İçeri gidip kısa bir süre sonra elinde küçük bir anahtarla döndü. Aslanın yanına gitti, zincirlerini çözdü. Yusuf hemen koşup çocuğu kucakladı. Sanki kendi çocuklarından birine kavuşmuş gibiydi. Kadın neşeyle gülümsedi. "Bu at seni uçarcasına taşır. Deve ise yorulmaz, günlerce durmadan ilerler. Belki de ikisini birden satıp altınla dönerim." Cüce öfkeden patlayacak gibiydi. "Sana söylemiştim Yusuf. Her şeyini kaybettin. Geriye sadece o zavallı eşek kaldı." Ama Yusuf dönüp bakmadı bile. "Önemli olan çocuk," annesine döndü. Dedi sessizce. O gece ateş başında mütevazı bir akşam yemeği yediler. Sessizdiler ama içleri rahattı. Sabaha karşı yeniden yola çıktılar. Aslan, Yusuf'un yanında yürüyordu. Elini tutuyor, gözleriyle teşekkür ediyordu. Cüce ise arkadan geliyordu. Somurtkan yüzüyle öfkesini yutmaya çalışarak. Ertesi günün akşamında pazara vardılar. Kadın, pazarın girişinde, uzaklara bakan gözlerle oturuyordu. Sanki gökten bir müjde bekliyordu. Yusuf ile aslanı görünce hızla yerinden kalktı. Yavaş adımlarla yanlarına geldi, gözleri dolu doluydu. "Buldun mu? Oğlumu?" Yusuf başını salladı. "Evet, tıpkı tarif ettiğin gibi." Kadın eğildi, aslanın yüzünü elleriyle yokladı. Yaşıyor olduğuna emin olmak ister gibiydi. Sonra diz çöktü, onu sıkıca kucakladı. Aslan başını annesinin omzuna koydu, kısık bir sesle. "İyiyim anne," dedi. Kadın ağlamadı. Haykırmadı. Sadece sarıldı ve gözlerini kapadı. Onu yeniden kaybetmemek istercesine. "Teşekkür ederim. Bunu asla unutmayacağım," dedi sonunda. Yusuf hiçbir şey demedi. Zaten tüm sözlerini çoktan eylemleriyle söylemişti. Cüce ise uzakta duruyor, başka bir yöne doğru yürüyordu. Kadın döndü ve tekrar Yusuf'a seslendi. "Üzgünüm. Elimde sadece o zayıf eşek kaldı. At ya da deveyi sana sunacaktım. Ama sen onları oğlumu geri getirmek için verdin. Pazar yerindeki tüm şansını kaybettin. Allah yolunu açık etsin, seni ödüllendirsin." Cüce yüksek sesle mırıldandı. "Rızık ondan kaçıyor. Ne bahtsız adam. Bunca yolculuk, bunca yorgunluk ve karşılığında bir eşek." Yusuf kadına baktı, yumuşak bir sesle konuştu. "Ona aldırma. Senin oğlunun dönüşü bana yeter. O eşeği kabul ediyorum, gönülden." Kadın ona minnetle baktı, oğlunun başını öptü.
Aslan ise geride durarak Yusuf'a el sallıyor. Gözleriyle sonsuz bir teşekkür sunuyordu. Cüce, sabırsızca, "Hadi artık, eşeğini al da gidelim." Ne alışveriş kaldı, ne de pazar. Yusuf yavaşça eşeğin ipini tuttu. Eşek ayakta zor duruyordu. Cüce önde ilerliyor, içten içe söyleniyordu. Ne saçmalık, ne büyük kayıp. Ama Yusuf yavaş adımlarla yürüyordu. Yorulmuştu. Fakat içi huzur doluydu. O türden bir huzur ki, ne bir eşeğin zayıflığı, ne de kaçan fırsatlar onu gölgeleyebilirdi. Pazarın içinden geçtiler. Satıcılar hala bağırıyordu. Alışveriş sürüyordu. Ama Yusuf için pazar çoktan bitmişti. Kalbindeki pazar çoktan kapanmıştı. Mağaranın ağzına geldiler. Cüce yerdeki kuru dalı aldı, nefes üfleyerek tutuşturdu. Işığı taşıyarak yürümeye başladı. Yusuf da eşeğini ardından sürüklüyordu. Eşek ne zaman yavaşlasa, cüce sinirle bağırıyordu. "Hadi, çıkmayacak mısın buradan?" Yusuf yanıt verdi ama sesi yükselmedi. "Sakin ol dostum, bu eşek elinden gelenin en iyisini yapıyor." Bu cevap, cüceyi daha da öfkelendirdi. Ama hiçbir şey söylemedi. Sadece önlerinden taşlara vura vura ilerledi. Uzun bir yürüyüşün ardından, mağaranın diğer ucundan ışık sızmaya başladı. Cüce, güneş ilk kez yüzüne vurduğunda, arkasına bile bakmadan şöyle fısıldadı: "İşte, çıkıyoruz. Satış ve pazarlık diyarı artık ardımızda kaldı." Ama Yusuf hiçbir şey demedi. Çünkü o pazarı çoktan terk etmişti. Ama pazardan geriye kalan, hala onunla birlikteydi. Cüce, alaycı bir sesle ama arkasına bile bakmadan mırıldandı: "Tebrikler, eşek senin oldu." Yusuf onun ardından yavaşça ilerliyordu. Yorgun ama huzurluydu. Fakat güneş, eşeğin sırtına değer değmez, hayvan yüksek sesle anırmaya başladı. Cüce bir anda durdu, döndü ve alayla bağırdı: "İşte tüm kazancın bu. Bir anırtı ve 5 para etmez bir eşek." Ama Yusuf şaşkınlıkla eşeğe baktı. Dizgini çekip bir daha dikkatlice göz attığında fark etti. Eşek değişmişti. Tüyleri parlıyordu. Bedeni dolgun ve güçlüydü. Artık adımları sağlam ve kararlıydı. Meğer o da, kimsenin bilmediği gizli bir anlaşmayla, pazardan kazançla çıkmıştı. "Bak dostum," dedi Yusuf. "Eşeğe bak, artık eski eşek değil." Cüce yaklaştı, baktı ve başını salladı. "Evet, daha güçlü, daha sağlam. Ama sonuçta hala bir eşek, en fazla birkaç bakır eder." Bir ağacın gölgesine çekilip arkasını dayadı. Derin bir iç çekti. Yusuf yanına geldi, sessizce oturdu. "Dostum," dedi yumuşakça, "ormanda biraz meyve bulur musun? Açım." Cüce cevap vermedi. Sadece sessizce kalktı ve ormana gitti. Bir süre sonra elinde kırmızı meyvelerle döndü. Sessizce oturup yemeye başladı. Yusuf da ona katıldı. Ardından bir meyve alıp eşeğe uzattı. "Al dostum, afiyet olsun." Cüce buna sinirlendi. "Ona da mı veriyorsun? Ne zavallısın sen." Ama Yusuf sessiz kaldı. Eşek meyveyi usulca çiğniyordu. Gözleri huzur doluydu. Derken beklenmedik bir şey oldu. Eşek aniden net ve derin bir sesle, "Teşekkür ederim, Yusuf," dedi. Cüce dona kaldı. Şaşkınlık içinde başını kaldırdı. "Yusuf, eşek konuştu mu?"
Yusuf da hayretler içindeydi. Sen konuşabiliyor musun?" diye fısıldadı. Eşek gülümseyen bir ses tonuyla yanıtladı. "Ve bu sadece başlangıç dostum." Cüce yavaşça yaklaştı. Adeta bir hayal görüyormuş gibi. "Konuşuyorsun, yürüyorsun, başka neler yapabiliyorsun?" Eşek gülümsedi. "Hayal edebileceğinizden çok daha fazlasını." Cüce kısa bir kahkaha attı. "Ne fark eder? Hala bir eşeksin." Ama Yusuf ona tertemiz bir bakış attı. Cüce sustu. Üçü birlikte ormanın kıyısına oturdu. Eşek sessizce bir meyve daha yedi. Sonra başını kaldırdı. "Yusuf, şimdi nereye gitmek istersin?" Cüce hemen araya girdi. "Ormana götür bizi. Yusuf'u ilk bulduğum yola. Yol arkadaşlığı görevimi yerine getirdim. O ise seçimini yaptı. Hakkıydı." Eşek başını eğdi. "Peki öyle olsun." İkisi eşeğe bindi. Eşek öyle bir hızla koşmaya başladı ki, rüzgar gibi. Göz açıp kapayıncaya kadar Yusuf'un köyüne giden eski yola geldiler. Cüce gözlerine inanamadı. "Sanırım ayrılık vakti geldi, Yusuf," dedi. Ama eşek dönüp konuştu. "Gitmeden önce bil. Ey cüce, o pazardaki hiçbir şey, ne altın, ne elbise, ne hayvanlar, Yusuf'un saf niyetiyle elde ettiği değerin yanına yaklaşamaz. Hak etmeyerek alınan her şey boşuna. Sadece gönülden verilen kazanımlar, bu dünyada gerçek değeri taşır." Cüce afalladı. Bu doğru mu?" Eşek başını salladı. "Evet, pazara yalnız sen girebilirdin. Ama kıymeti ayırt etmek Yusuf'a nasip oldu." Cüce başını eğdi. Ardından içtenlikle Yusuf'a döndü. "Yusuf, sana haksızlık ettim. Her şeyi bildiğimi sanmıştım. Meğer yanılmışım. Sen haklıydın. Dilerim hayatın huzur ve mutluluk dolu olur, dostum." Sonra eşeğe yaklaşıp gülerek, "Sen de ona hakkını ver. Gerçekten bir eşekten fazlasısın." Eşek sakince gülümsedi. "Sana kızmam, cüce. Mizahın sonunda sevgiye dönüştüyse hoş görülür." El sıkıştılar. Cüce uzaklaştı. Akşam güneşinin altında adımları hafiflemişti. Arkasında sıradan görünen ama içlerinde büyük bir hazine taşıyan bir adam ve bir eşek kaldı. Az sonra Yusuf yol kenarında bir taşa oturdu. Eşek usulca konuştu. "Şimdi bana anlat Yusuf hikayeni. Belki seni gelecekte de destekleyebilirim." Yusuf gülümsedi ve anlattı. Kezban'ı, çocuklarını, yoksulluğu, yola düşüşünü, mağarayı, pazarı. Eşek dikkatle dinledi. Sonunda kararlı bir sesle dedi ki, "Allah'ın izniyle dileğine ulaşacaksın. Ama bir şartla, benden bahsetme. Konuşabildiğimi kimse bilmemeli." "Söz mü?" Yusuf tatlı bir tebessümle başını salladı. "Söz dostum. Zamanı geldi. Aileme kavuşmalıyım." "Emrin olur," dedi eşek. Yusuf'un üzerine atlamasıyla birlikte eşek yeniden rüzgara dönüştü. Ve dakikalar içinde tanıdık bir kulübenin önünde durdu. Yusuf'un evi. Eşek yüksek sesle anırdı. Sesi kulübenin duvarlarında yankılandı. Kezban kapıyı telaşla açtı. Çocuklar koşarak dışarı fırladılar, sesi takip ettiler. Derken, eşeğin üzerinde oturan adamı görünce hep bir ağızdan haykırdılar. "Babamız!" Koşarak yanına geldiler,
Etrafını sardılar. Kimisi sevgiyle boynuna sarıldı. Kimisi giysisine yapıştı. Bir diğeri omzuna tırmandı. İçlerinden biri eşeği okşayarak, "Ne güzel bir eşek," dedi. Kezban yavaş adımlarla yaklaştı. Gözlerine inanamıyordu. Göz göze geldiklerinde, gözyaşıyla gülümseme arasında bir sesle, "Döndün, çok şükür," dedi. Yusuf eşekten indi. "Evet, döndüm. Ama yalnız değilim," diye cevapladı. Kadın avuç içini onun göğsüne koydu. "Bir eşekle döndün. Ama asıl önemli olan senin dönmendi." Çocuklar gülüp eğleniyorlardı. Bir tanesi eşeğin etrafında döne döne, "Ona Şimşek diyelim. Ne dersin baba?" dedi. Yusuf içten bir kahkaha attı. "Nasıl isterseniz. Ama artık o bizden biri." Kulübeye girmeden önce Kezban eşeğe, sonra Yusuf'a baktı ve göz kırparak, "Bunca zaman nerelerdeydin? Ve sonunda bize bir eşekle mi döndün?" dedi. Çocuklar kahkahalara boğuldu. "Altın bekliyorduk, karşımıza eşek çıktı." Yusuf onlara katıldı, eşeğin boynunu okşarken, "Bu eşek, tüm altınlardan daha kıymetli, göreceksiniz," dedi. Kezban kapıyı açtı, içeri buyur etti. "Altın değilse bile, umarım çocukları tepmiyordur." Herkes güldü, hatta eşek bile kulaklarını oynatıp hafifçe anırdı. Sanki bu neşeye sessizce ortak oluyordu. Ama içinde, henüz kimsenin bilmediği bir sır taşıyordu. Yusuf, eşek için kulübenin yanına gölgeli, saman ve su dolu bir alan hazırladı. O ayrılmadan önce eşek sessizce, "Yusuf, yarın çiftçilere git. Tarlalarını sürmeyi teklif et. Ama sakın, kimseye konuşabildiğimi söyleme. Ne Kezban'a, ne çocuklara. Bu sır bir emanettir." Yusuf başını salladı, kabul etti. Ertesi gün, büyük tarlalara sahip bir köylünün kapısını çaldı. Adam, Yusuf'un teklifine şaşırmadı ama, o gün bitmeden tarlanın sürülmesine şaşırdı. Eşek o devasa arazileri tek bir günde sürdü. Adımlarındaki düzen, hız, sanki zaman bile bu eşeğe hizmet ediyordu. Köyde haber çabucak yayıldı. Yusuf mucizevi bir eşekle döndü. Çiftçiler ona akın etti. Günler, haftalar geçti. Yusuf'un evi bereketle doldu. Yeni ev aldı, toprak aldı, işçi çalıştırdı. Ama eşeğin kıymetini bir gün bile unutmadı. Çocuklar ona özenle bakıyor, yediriyor, yıkıyor. Kezban ise eşeğin bir sırrı olduğunu sezmişti. Bir gün sordu. "Bu eşeği nereden buldun? Neymiş sırrı? Neden böyle?" Yusuf sadece gülümsedi. "Allah'ın bir nimeti. Dönmüş olmam yeter bana." Bir gün eşek Yusuf'a, "Hadi gidelim. Veda vakti geldi. Kendi yurduma dönmeliyim," dedi. Sessizce birlikte ormana yürüdüler. Büyük bir ağacın altında eşek durdu. "Sen gerçek bir dost oldun. Sırrımı sakladın. Sadıktın, güvenilir, kimseye benzemedin." O sırada, dallardan bir kahkaha duyuldu. Cüce ağaçtan aşağı indi, elleriyle tempo tutuyordu. "Ah canlarım, ne tatlı bir sürpriz. Eşek gerçekten gidiyor mu?" Eşek başını salladı. "Evet. Ama önce Yusuf için son bir armağanım var." "Binin sırtıma," dedi. Birlikte bindiler. Eşek ok gibi fırladı. Kısa bir sürede kayalık bir alana ulaştılar. "Şu kayanın ardında bir sandık var.
İçinde altınlar, mücevherler. Sana sadakatin karşılığıdır, dedi. Yusuf kayayı kaldırdı ve gerçekten hazinelerle dolu bir sandık buldu. Ama eşeğe döndüğünde duraksadı. Bunu sana götürebilirim ve sonra veda edeceğiz, dedi eşek. Yusuf'un gözleri doldu. Ben altın istemem. Seni isterim. Ben seni, zayıfken bile dost seçtim. Şimdi nasıl bırakırım? Cüce şaşkınlıktan başını salladı. Her gün seninle yeniden şaşırıyorum. Ne temiz bir kalbin var. Eşek yumuşakça konuştu. Eğer beni seçersen, sandık yok olur. Yusuf tereddüt etmeden, Allah bana fazlasını verdi. Sen 1000 sandıktan daha kıymetlisin. Eşek duygulandı. O halde, artık ailene gerçeği anlatabilirsin. Sana güveniyorum. Ama kimseye söylemeyin, yoksa kaybolurum. Yusuf minnetle başını eğdi. Sessizlik içinde yola çıktılar. Cüceyi ormanın kenarındaki taş evine bıraktılar. Vedalaştılar. Yusuf, köyüne geri döndü. O gece, ocak başında toplanmışlardı. Kezban yemek hazırlıyor, çocuklar Yusuf'un etrafında halka olmuştu. Sizi bir sırra ortak edeceğim, dedi Yusuf. Ama bir şartla, sır saklanmazsa, nimet de kaybolur. Ve hikayeyi baştan sona anlattı. Tüm o yoksulluk, yolculuk, mağara, pazar, eşek. Sonra eşeğe döndü. Konuş dostum, artık bizdensin. Eşek başını kaldırdı, dingin sesiyle. Esselamun aleyküm ey Yusuf'un ailesi. Ben dostunuzum, sırdaşınızım. Sırrımı koruyun. Çocukların ağzı açık kaldı. Kezban elini göğsüne koyarak fısıldadı. Subhanallah. Konuşan bir eşek. O günden sonra eşek, ailenin bir ferdi oldu. Evin içinde konuşur, güldürür, yardım ederdi. Ama dışarıda, sıradan bir eşekti. Köylüler hala Yusuf'un birdenbire nasıl bu kadar değiştiğini anlayamadı. Ama evinden eksik olmayan şeyler vardı. Huzur, sükunet ve rıza. Ve haftada bir gün, Yusuf eşeğe biner, ormana giderdi. Orada, eski dostu cüceyle buluşur. Büyük ağacın altında birlikte gülümserlerdi. Ve kulaktan kulağa fısıldanan o his kaldı geriye. Yusuf'un evinde bir şey var, görünmez ama içini ısıtan. İşte böylece, bir zamanlar yalnız bir adamla başlayan yolculuk, sadakatle, tevazuyla ve gerçek servetin ne olduğunu bilen bir yürekle son buldu. Gölgedeki o eşekse hala orada. Belki sana da bir sır fısıldar bir gün.